Dinozor çağını düşündüğümüzde, zihnimizde daima kavurucu bir güneş, devasa palmiyeler ve buharlanan tropik bataklıklar canlanır. Bu ezberlenmiş eksik bir yanılgıdır. Geç Kretase dönemine, 70 milyon yıl öncesine ait jeolojik kayıtlar, bize gezegenin sadece yeşil ve sıcak bir seradan ibaret olmadığını kanıtlıyor. Ekvatorun bunaltıcı neminden binlerce kilometre uzağa, Kuzey Kutup Dairesi'nin en uç sınırlarına doğru acımasız bir yolculuğa çıkıyoruz. Burası bildiğimiz dünyanın sonu. Bu enlemlerde, ılık yağmurlar yerini, amansız kar fırtınalarına, yeşil gölgelikler ise beyaz, ölümcül bir örtüye bırakıyor. Atmosferik ısı hızla düşüşe geçiyor. Paleoklimatoloji verileri, okyanus akıntılarının kuzeye bir miktar sıcaklık taşıdığını ama kış aylarında bu coğrafyanın kaçınılmaz olarak sıfırın altına düştüğünü kesin olarak hesaplıyor. Sürüngenlerin soğukkanlı yapısıyla çelişen bu dondurucu ekosistemde, devasa bedenlerin tamamen silinmesi gerektiğini düşünürdük. Fakat stratigrafik bulgular imkansız bir evrimsel direnişi fısıldıyor. Alaska'nın derinliklerinde, permafrost altı tabakalarından çıkarılan katılaşmış fosil kayıtları, yaşamın dondurucu iklimli olan amansız ve kanlı imtihanını net bir şekilde gün yüzüne çıkarıyor. Beyaz cehennemin ortasında, fırtınanın içinden soluduğu yoğun ve sıcak buharla varlığını kanıtlayan dev bir gölge şekilleniyor. Bu karanlık silüet, bildiğimiz tüm biyoloji kanunlarını yıkıyor. 70 milyon yıl öncesine uzanan bir harita çizdiğimizde, gezegenin kıtasal levhalarının bugünkü konumlarından çok daha farklı bir düzende kenetlendiğini görüyoruz. Bugün Kuzey Amerika'nın buzlu bir ucu olan Alaska toprakları, o dönemde Kuzey Kutup Dairesi'nin çok daha derinlerine, doğrudan dünyanın zirvesine demirlemişti. Jeologların kazmaları yıllar önce bu topraklara, tam adıyla Prince Creek formasyonunun donmuş katmanlarına çarptığında, bilim tarihinin en sarsıcı keşiflerinden birini başlattık. Bu çorak vadinin sertleştirilmiş tortul kayaçlarında ulaştığımız veriler, paleontoloji dünyasını temelden sarsacak ve iklimsel sınırların biyolojik engellerini yeniden tanımlamamızı sağlayacaktı. Metrelerce kalınlıktaki permafrost tabakasının hemen altında, milyonlarca yıldır buzullar tarafından hapsedilmiş, bütünlüğünü inanılmaz bir şekilde korumuş devasa kemik yığınlarıyla karşılaştık. Bu coğrafi enlemde bir sürüngenin hayatta kalması termodinamik olarak imkansızdı. Oysa elimizde tuttuğumuz taşlaşmış kanıtlar, tartışmasız bir şekilde büyük bedenli dinozorlara aitti. İlk etapta bu canlıların kış mevsimi gelmeden güneye göç ettiklerini düşündük. Ancak mikroskobik incelemelerde fosillerin içine kazınmış çok daha karanlık bir sırrı keşfettik. Bu devasa hayvanlar hiçbir yere gitmemişti. Gezegenin eksen eğikliğinin onlar için hazırladığı dondurucu ve ışıksız bir hapishanenin tam ortasında mahsur kalmışlardı. Gezegenimizin eksen eğikliği, Kretase döneminin acımasız kurallarını belirleyen ana faktördü. Kuzey Kutup Dairesi, her kış güneşe tamamen sırtını dönmek zorundaydı. Ufuk çizgisinin altına usulca inen güneş, sıradan bir akşamı değil, tam 6 ay sürecek kesintisiz bir geceyi kutup gecesini başlatıyordu. Kutuplardaki bu uzun ve zifiri karanlık, sıcaklıkları hızla düşürürken, biyolojik bir felaketi de tetikliyordu. Işık yoksa, hücresel enerji de yoktu. Güneş ışınlarının kesilmesiyle birlikte fotosentez süreci tamamen duruyordu. Ormanın yeşil damarları, hayati üretim mekanizmalarından 6 ay boyunca mahrum kalıyordu. Bu ölümcül astronomik döngüye adapte olan iğne yapraklı ağaçlar, hayatta kalabilmek için metabolizmalarını yavaşlatarak katı ve sessiz bir kış uykusuna dalıyordu. Yere yakın büyüyen eğrelti otları, kalın buz tabakalarının altında yalıtılarak saklanıyor, köklerindeki son besin damlalarıyla uzak bir baharın hayaletini bekliyordu. Bitkiler dünyasındaki bu hücresel sessizlik, besin zincirinin en alt basamağını yerinden söküyor, tonlarca taze yaprak tüketmek zorunda olan otçulları açlığa mahkum ediyordu. Taze bitkilerin tamamen silindiği bu donmuş ve ışıksız cehennemde, devasa otçulların dev gövdelerini neyle besleyerek hayatta tutabildikleri karanlık bir biyolojik muammaya dönüşüyor. Klasik paleontoloji, dev otçulların yaklaşan bu ölümcül kıştan kaçmak için binlerce kilometrelik efsanevi bir güney göçüne başladığını varsayıyordu. Pachyrhinosaurus ve Edmontosaurus sürülerinin,
taze besin bulabilmek adına kıtayı boydan boya geçerek güneşin peşinden gittiğine inanmak istedik. Ancak toprağın altından çıkardığımız kemiklerin hücresel yapısı, bu masalsı kaçış teorisini tek bir bilimsel darbeyle tamamen paramparça etti. Histoloji laboratuvarlarında kemiklerin enine kesitlerini incelediğimizde, ağaç halkalarına benzeyen ve büyümenin durduğunu kanıtlayan çok belirgin mikroskobik çizgilerle karşılaştık. Bu yoğun doku halkaları, hayvanın gelişiminin kış aylarında tamamen durduğunu ve fizyolojik bir hayatta kalma mücadelesine girdiğini belgeliyordu. Üstelik kazı alanlarımızda bulduğumuz henüz bir yaşına girmemiş çok küçük yavrulara ait iskeletler, bu uzun göç teorisini fiziksel olarak çürütüyordu. O zayıf bacakların, karanlık çökmeden önce binlerce kilometrelik engebeli ve dondurucu bir rotayı tamamlaması, biyomekanik açıdan kesinlikle imkansızdı. Acımasız gerçek şuydu: bu tonlarca ağırlığındaki sürüler hiçbir yere gitmemiş, kutup gecesinin dondurucu rüzgarlarına karşı durmayı seçmişlerdi. 6 ay sürecek zifiri bir buz cehenneminin ortasında, kendi bedenlerinden başka sığınacakları hiçbir yerleri olmayan devasa canlılara bakıyoruz. Dinozorları daima güneşin sıcaklığına muhtaç, hantal ve soğukkanlı sürüngenler olarak sınıflandırmak, bilim tarihinin en büyük biyolojik yanılgılarından biridir. Kutuplardaki bu dev otçullar, tonlarca ağırlığındaki devasa gövdelerini dev birer nükleer reaktör gibi kullanarak, kendi iç ısılarını korumayı başarıyordu. Hacim büyüdükçe yüzey alanının oransal olarak küçülmesi kuralı, biyolojide gigantotermi olarak adlandırdığımız kusursuz bir hücresel izolasyon mühendisliği yaratıyordu. Dondurucu rüzgarların altında bile kanları kaynıyor, yüksek ve aktif metabolizmaları sayesinde kas dokularına sürekli ve kesintisiz bir ısı pompalıyorlardı. Düşmanları olan o ölümcül karı, derin çukurlar kazarak rüzgarı kesen, bedenlerini saran mükemmel bir termal yalıtkan olarak kullanmayı da öğrenmişlerdi. Ancak ısıyı bedene hapsetmek için çok daha devrimsel bir adaptasyona, uçmak için değil, donmamak için evrimleşen yoğun bir tüy tabakasına ihtiyaçları vardı. Pulların arasından fışkıran ve bedeni sıkıca saran bu ilkel tüyler, derinin hemen üzerinde sıcak bir hava katmanı hapsederek mutlak bir kalkan oluşturuyordu. Soğuğa teslim olmak yerine evrimin en gelişmiş termal zırhlarını kuşanan bu otçullar, buzun ve ışıksızlığın mutlak hakim haline geliyordu. Bu kusursuz yalıtım sayesinde hayatta kalanlar sadece dev otçullar değildi. Karanlığın içinden onları izleyen, tüylere bürünmüş ölümcül bir gölge daha adım atıyordu. Kutuplardaki bu donmuş ekosistemin acımasız bir besin zinciri varsa, o zincirin en kanlı halkası da mutlaka bu karanlığın içinde saklanıyordu. Karşımızda duran bu ölümcül silüet, ikonik Tyrannosaurus Rex'in doğrudan kuzeyli kuzeni olan ve buzullara adapte olmuş Nanoxaurus hoglundi'den başkası değil, ancak güneydeki devasa akrabalarının aksine bu kutup tiranı hayatta kalabilmek adına biyolojik bir küçülme evrimi geçirerek boyutlarını sınırlandırmak zorundaydı. Bu dondurucu coğrafyada avlanılabilir biyokütle çok düşüktü ve devasa bir bedeni aylarca hayatta tutacak kalori miktarını bulmak, matematiksel olarak imkansızdı. Sınırlı kaloriyle 6 aylık geceyi atlatabilmek için, bu yırtıcı kusursuz bir kışlık enerji ekonomisi yaratarak, kârda gereksiz tek bir adım atmıyordu. Küçülen ve kompaktlaşan bedeni, çok daha kalın bir yağ tabakası ve rüzgarı tamamen kesen sıkı bir tüy zırhıyla ölümcül soğuğa mühürlenmişti. Fakat ne kadar enerji tasarrufu yaparsa yapsın, İçindeki hücresel ateşin yanmaya devam etmesi için, zifiri karanlığın kalbinde mutlak bir cinayet işlemek zorundaydı. Güneşin tamamen ufuk çizgisinin altına gömüldüğü ve tam 6 ay boyunca bir daha doğmadığı bu coğrafyada, sıradan gözler tamamen işlevsiz kalıyordu. Kafatası fosillerinin içine gönderdiğimiz yüksek çözünürlüklü tomografi ışınları, bu kusursuz avcının karanlığı yenmek için nasıl bir duyusal evrim geçirdiğini kanıtlıyor. Nanoxaurus'un beyin kasasında keşfettiğimiz devasa koku alma soğanları, onun karanlıkta gözleriyle değil, burnuyla gören kusursuz bir biyolojik radara sahip olduğunu gösteriyor. Kilometrelerce öteden, dondurucu rüzgarın taşıdığı tek bir kimyasal partikülü bile analiz edebiliyor. Metrelerce karın altına gömülmüş donmuş bir leşin kesin koordinatlarını belirleyebiliyordu. Elbette gözleri tamamen kör değildi. Kafatasındaki genişlemiş göz çukurları,
en ufak bir foton zerresini bile toplayabilen devasa göz bebeklerine ev sahipliği yapıyordu. Zifiri karanlığı yırtan ve gökyüzünü yeşile boyayan loş aurora borealis ışıkları, onun devasa retinasında gündüz kadar aydınlık, ölümcül bir vizyona dönüşüyordu. Tüm bu duysal donanımlar birleştiğinde, bu tüylü tiran sadece bir avcı olmaktan çıkıyor, rüzgarın sesine karışarak, kurbanlarına sessizce yaklaşan bir ölüm makinesine dönüşüyordu. Ve şimdi, bu kusursuz biyolojik radarın menziline, fırtınanın ortasında bitkin düşmüş, sürüsünden geride kalmış yalnız ve çaresiz bir silüet yavaşça giriyor. Buz tutmuş bu beyaz çölde, tanıklık ettiğimiz her an mutlak bir sessizliğe gömülmüş durumda. Bizim de iliklerimizde hissettiğimiz bu dondurucu evrende, enerji altın değerinde, dondurucu fırtınanın ortasında, adımlarını sürükleyen ve sürüsünden kopmuş yaşlı bir Pekirhinosaurus görüyoruz. Açlık ve soğuk, onun kas dokularını yavaş yavaş iflasa sürüklüyor. Enerji israfını göze alamayan Nanoxaurus'un, avının peşinden koşmak yerine, derin kar kütlelerine gömülerek kusursuz bir pusu pozisyonu alışını, nefesimizi tutarak izliyoruz. Kalp atışlarını yavaşlatıyor, rüzgarın yönünü hesaplıyor. Avının kas zayıflığından kaynaklanan her yavaş adımının, bu avcının matematiksel zihninde nasıl kusursuzca işlendiğini anlıyoruz. Kas liflerindeki son glikojen rezervleri tek bir patlayıcı an için toplanıyor. Biliyoruz ki bu hamle başarısız olursa avcının kendisi de hızla donarak ölecek. Saniyeler süren o mutlak sessizlik, karların altından fışkıran tüylü bir ölüm makinesinin yarattığı şiddetli ve sarsıcı patlamayla aniden bizim de gözlerimizin önünde paramparça oluyor. Çenelerin kenetlenişi ve kemiklerin çatırtısı buzlu havayı kesiyor. Beyaz karların üzerine sıçrayan taze kan, bu acımasız ekosistemin vahşi dengesini bize tüm çıplaklığıyla gösteriyor. Ancak dev otçul henüz pes etmiyor. Son bir hayatta kalma güdüsüyle ağır boynuzunu savurarak başlattığı bu sıfır toplamlı ölüm kalım savaşına şahit oluyoruz. Yaralanan etten çok daha tehlikeli olan şeyin, hızla tükenen bu hücresel enerji olduğunu biliyoruz. Kemiklere işleyen bu karanlık, açlık, kalıcı bir bedel talep ediyor. Kutuplardaki bu vahşi ölüm kalım savaşından sağ çıksalar bile, karanlık kışın canlılar üzerinde bıraktığı yıkıcı ve sessiz tahribat asla silinmiyordu. Paleontoloji laboratuvarlarında bu devasa kemiklerin enine kesitlerini incelediğimizde, dokuların en derinlerine kazınmış olan o korkunç açlığın, kalıcı fiziksel izleriyle yüzleşiyoruz. Bilimsel literatürde, büyümenin durma çizgileri, yani LAG olarak adlandırdığımız bu koyu renkli halkalar, kemiğin büyüme döngüsünün nasıl aniden kesildiğini belgeliyor. Tıpkı yaşlı bir ağacın gövdesindeki daralan kış halkaları gibi, dinozorların kemikleri de atlatılan her korkunç kutup gecesinin çetelesini milimetrik olarak tutuyordu. Güneşin yokluğu ve besin kıtlığı zirveye ulaştığında, hücresel faaliyetler mutlak bir duraklama evresine giriyor ve kalsiyum birikimi tamamen bıçak gibi kesiliyordu. Kemikte oluşan her bir keskin ve siyah çizgi, aslında o bedenin donma ve açlıktan ölme sınırına ne kadar yaklaştığının trajik bir kanıtıdır. Fosillerdeki bu karanlık halkaları saydığımızda dev bir otçulun bu dondurucu karanlıkta kaç tane kabus gibi kış atlattığını kesin bir takvimle okuyabiliyoruz. Bedenlerine kazınan bu ağır travmalarla 6 aylık zifiri geceyi zar zor geride bıraktıklarında, onları şimdi çok daha farklı bir felaket bekliyor. 6 ay süren kesintisiz ve dondurucu karanlığın ardından, ufuk çizgisinde beliren ilk solgun güneş ışını, kutup coğrafyasında acımasız bir uyanışı başlatıyor. Atmosferik ısının aniden yükselmesiyle birlikte, milyonlarca tonluk devasa kar ve buz kütleleri hızla eriyerek, yeryüzünün hidrolojik dengesini şiddetle bozmaya başlıyor. Eriyen karların yarattığı bu muazzam su kütlesi, vadi tabanlarına hücum ederek, saniyeler içinde önüne çıkan her şeyi yutan devasa çamur sellerine dönüşüyor. Bütün bir kışı kendi kas dokularını tüketerek, açlık ve donma sınırında zar zor atlatan bitkin otçul sürülerinin kaçacak hiçbir enerjisi kalmamış durumda. Ani gelişen bu ilkbahar tufanı, zayıflamış bacaklarıyla çamurda tutunamayan binlerce hayvanı şiddetli akıntının içine çekerek amansızca boğuyor ve kilometrelerce sürüklüyor. Nehir yataklarının daraldığı kıvrımlarda oluşan devasa hidrolojik girdaplar, boğulan tonlarca ağırlığındaki bedenleri bir araya toplayarak toplu bir sualtı mezarlığı inşa ediyor. Taşkın suları çekildiğinde,
Geride kalan binlerce ceset hızla sertleşen kalın alüvyum tabakalarının altına gömülüyor ve oksijensiz ortamda hücresel fosilleşme süreci hemen başlıyor. İşte bugün Alaska'da keşfettiğimiz yüzlerce farklı bireyin iskeletinin üst üste yığıldığı o devasa kemik yatakları aslında bu ilkbahar tufanlarının donmuş birer sabıkasıdır. Kışın karanlığına ve dondurucu soğuğuna direnmeyi başaran bu devasa canlıların hayat veren ilkbahar güneşiyle gelen sulara yenik düşmesi, ekosistemin acımasız ironisini yansıtıyor. Ancak kutuplarda geliştirilen bu kusursuz izolasyon mühendisliği ve adaptasyon döngüsü, çok yakında gökyüzünden inecek kozmik bir felaketin yaratacağı karanlıkla nihai testine girecek. Dinozorları sadece tropikal bataklıkların narin ve güneşe bağımlı canlıları olarak tanımlayan o eski masalı, bu donmuş topraklarda sonsuza dek parçaladık. Geliştirdikleri yoğun tüy zırhları ve aktif metabolizmalarıyla, gezegenin en acımasız ve karanlık kışlarına karşı kusursuz bir biyolojik izolasyon mühendisliği inşa etmişlerdi. 66 milyon yıl önce, o devasa göktaşı Meksika körfezine çarptığında, gezegenin atmosferini boğan küresel bir nükleer kış kabusu anında tetiklendi. Güneş ışınlarının kalın kül bulutlarıyla kesilmesi, Güney'in o sıcak ve konforlu illüzyonuna alışmış devasa sürüngenleri, saniyeler içinde amansız bir ölüme mahkum etti. Oysa Kuzey'in dondurucu ve karanlık hapishanesinde milyonlarca yıldır hayatta kalan bu kutup tiranları, yaklaşan bu kozmik kışa aslında en hazırlıklı olanlardı. Tropiklerdeki akrabaları hızla can verirken, onlar kalın yağ tabakalarına ve tüy zırhlarına güvenerek kül yağmurlarının altındaki bu mutlak karanlıkta uzun süre direndiler. Ancak doğanın bu kez onlara hazırladığı tuzak çok daha acımasızdı. Bu kez ufukta 6 ay sonra doğacak umut verici bir güneş yoktu. Nükleer kışın yarattığı zifiri karanlık yıllarca, 10 yıllarca hiç kesintisiz devam etti. En kusursuz hücresel izolasyon mühendisliğinin bile termodinamik bir sınırı vardı. Soğuk onları öldürmemişti. Onları bitiren şey, sonsuza dek uzayan gece ve bitki örtüsünün tamamen yok olmasıyla gelen o amansız kemik açlığıydı. Buzun ve karanlığın efendileri olan bu devleri yine mutlak buz ve karanlık yuttu. Biz ise bugün onların bu sessiz mezarları üzerinde yürüyoruz.